Ama o kadar güzel görünüyor ki sanki dersiniz ki İtalya'nın bir kıyısındasınız. Yunanlıların hani bir Osmanlı padişahını sevmesi garibimize gidiyor olabilir. Neden seviyorlar arkadaşlar? Osmanlı'ya isyan eden paşalardan bir tanesi. Türkiye evet ama belirli şehirler. Hangilerine? İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale. Yani Trakya bölgesini gezdim. Günümüze kadar çok iyi korunmuş bir şekilde ulaşmış. Şehrin simge yapılarından birisi, hatta 1998 yılında da bir kültür anıtı ilan edilmiş. Bak ne kadar güzel manzara. Çok güzel. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yunanistan'daki böyle bir ay önceki seyahatimde arkadaşlar Selanik'e geçerken Kavala'ya uğrayamadığım için çok üzülmüştüm. Ama Kavala'ya, Selanik'e giderken de Kavala'nın böyle bir manzaraya sahip olduğunu bilmiyordum. Yalan konuşmayacağım çünkü farklı bir yoldan gidiyor Selanik'e. Gümülcine tarafından geçerseniz eğer. Şu an Kavala'nın tam girişindeyim ama o kadar güzel görünüyor ki sanki dersiniz ki İtalya'nın bir kıyısındasınız ya da Hırvatistan'ın bir kıyısındasınız. Orada böyle lokasyonlar çok fazla var. Muazzam görünüyor. Orası şehir. Hemen tepesi kale, hemen aşağısı deniz zaten. Kavala'yı merak ediyordum. Bir video önce işte bir ay önce falan geldiğimde gezememiştim. Şimdi gezeceğim. Kavala'yı size böyle kısmen de olsa göstereceğim. Çok ani bir kararla geldik. Duygu'yla beraberiz yine. Sağ olsun Duygu bana eşlik ediyor. Duygu sen Kavala'yı seviyorsun herhalde. Evet çok seviyorum. Az önce de bunun sohbetini yaptık. Aynı İtalya'da Amalfi Coast gibi. Yani çok güzel. Renkli renkli binalar var. Deniz var. Zaten deniz olan her taraf muhteşem. Çok güzel. Gezip görelim öyleyse. Aşağıdan da bir manzarayı gösterelim size. Gümülcine'den 1 saat mesafede, yani 1 saat 5 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. İstanbul'dan aracınızla çıktınız, pasaportunuz yeşil ya da Schengen vizeniz varsa Kavala'ya ulaşmanız hemen hemen 3 saati bulacaktır. Gelen turlar genelde Yunanistan'a mutlaka işte Dede Ağaç, Selanik, Kavala turu yapıyorlar. Kavala'yı çok görüyorlar, geliyorlar. Ya nasıl gelmedim? Geçen ben çok üzüldüm şu an daha girişinde arkadaşlar. Araştırmadım çok. Nasıl gezilir, nereler gezilir bilmiyorum. Spontane bir dolaşacağız ama çok tatlı görünüyor şehir, inanılmaz. Bak şuradan, şu açıdan da bir göstereyim size, şöyle ineyim. Deniz de çok temiz, tertemiz de deniz var. Kavala böyle bir yermiş. Mutlaka gelmeniz lazım bence ya. Mutlaka gelip görmelisiniz arkadaşlar Kavala'yı. Bakalım neler varmış şehir merkezinde ya. Nasılmış yaşam, hayat. Şu karşıda güzel bir köprü var. Tam şu ileriki tarafta görüyorum. Kemer var orada bir tane. İlk olarak yolumuz hemen sahile çıktı arkadaşlar. Sahil tarafına bakalım. Ondan sonra şehrin böyle içine doğru gideriz. Port tarafı buralar. Gemiler var böyle. Kavala'ya daha önce çok geldin mi? Evet, yazları geliyoruz. Yazın ne kadar güzel oluyordur burası ya. Çok güzel, çok turistik bir alan. Ve şu an çok güzel bir liman kokusu gelmedi mi? Evet. Deniz böyle her zaman deniz, insanın içini evet. açar. Her zaman güzeldir deniz. Söylemiştim ben Selanik videomaları. Denizi olan yerlerde yaşayanlar bence çok şanslı. Bunu denizi şu an yıllardır yaşayanlar anlamıyordur ama bir deniz olmayan yere gidin, biraz yaşayın, beni anlayacaksınız. Oh, baksanıza balkonlara. Bak şu karşı otelmiş gerçi ama balkonların genişliğine. Şu karşıda da öyle. Yunan halkının. Bu İzmir'de de böyle, biliyor musun Duygu? İzmir'e sen gelmedin belki ama İzmir'de de, İzmir çok benzer Selanik'e falan. İnanılmaz. Selanik biraz daha düzgün ve tertipliydi. Şahsi fikrim. Ama balkonlar orada da geniştir. İnsanlar İzmir'de. Evet. Hiç gitme balkon fırsatım havasını olmadı. sever. Ege, orası da bir Ege şehri. Çok tatlı bir havası vardır İzmir'de. İzmir şehri. Ben İzmir'i ayrı severim. Çanakkale'yi de çok severim. Selam olsun bu arada İzmirlilere, Çanakkale'lilere. Şöyle tatlı bir yer arkadaşlar. Kavala'nın sahili. Amcam çamaşırlar asıyor. Balıktan döndüler herhalde. Ne yapsın? Balıktan döndüler, balık tuttular, evet, geldiler. Büyük bir ihtimal. Bu arada videoya tam olarak başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız, bir de beğeni atarsanız
Beğenmezseniz videoyu beğenmedim tuşuna basarsanız çok mutlu olurum yani. Sizin kendi düşünceniz ama en azından etkileşim için beğen ve yorum, abonelik de çok önemli. Bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim dedim. Duygu'yu zaten tanıyorsunuz. Tanıtmadım. Daha önceki ilk Yunanistan videolarıma inerseniz, oynatma listesinden bakarsanız kendisiyle karşılaşırsınız. O da Yunanistan'da Gümülcine'de yaşıyor. Yeni de Instagram'da inşallah fırsat oldukça bir Umarım, şeyler bakalım. paylaşacak. Instagram adresini de buraya bıraktım. Bak ne kadar güzel manzara. Çok güzel. Hemen buradan karşıya baktığınızda kale zaten hemen şehrin tepesinde. Kaleleri böyle yukarılara yaparlar ki ulaşılması, fethedilmesi zor yerlerde olur kaleler. Kaleye de çıkacağız. O ara sokaklara, bu evlerin ara sokaklarına gireceğiz. İlk yolumuz deniz kenarına çıktığı için buraya geldik. Burası herkesin fotoğraf çıktığı alandır. Karşı taraf güzel görünüyor ya Evet, ondan. çok güzel manzarası var. Yüksek ihtimal buraya da gemi koymuyorlar. Orada güzel görünsün diye manzara. İhtimali var. Olabilir, ondan çok emin değilim. Güzel görünüyormuş ama. Biz de bir fotoğraf çekelim ya. Allah'ım. Bu ne demek oluyor bu çanta? Bir sonraki video yeni ülkeden demek oluyor. Yani yeni ülkeye hazırlık aşamasındayım şu anda. Şu an biz Kavala'daki videonun içerisinde fotoğraf çektirirken yeni seyahate çıkmadan önce mutlaka yaptığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnternet. İnternet seyahat ederken olmazsa olmaz. İnternetsiz ne gideceğimiz yere bakabiliyoruz, ne sevdiklerimize rahat ulaşabiliyoruz. Hiçbir şeyi şu an günümüzde internetsiz yapamıyoruz. Ben seyahatlerimi nasıl internete bağlanıyorum? Esim.io sayesinde bağlanıyorum. Esim.io 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji arkadaşlar. Ben şu an yeni gideceğim ülke için bir paket seçtim ama istersem de bakiye yükleyip kullandığım kadar da ödeyebiliyorum. Ama ben bana en uygun paketi seçip ülkeye iner inmez uçaktan kullanmaya başlayacağım. Ve üstelik Esim.io'da OneSIM özelliği var. Ben o OneSIM'i bir kere kurduğum için gideceğim hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmak ile uğraşmayacağım. Esim.io beni en iyi operatöre otomatik olarak bağlayacak. Esim.io uygulamasını şu an açıklamada bulunan ve ilk yorumda sabitlediğim linkten indirirseniz ve ilk yüklemenize özel $10 yüklediğinizde $12 bir hediyemiz olacak. Bir de Uğur2 kodumuz var. Uğur2 kodunu hesabın İO bakiye kısmından girdiğinizde $2 bir hediyemiz de olacak. Bakiyeniz kalırsa da üzülmeyin. Bir sonraki seyahatinizde kalan bakiyenizi tekrar kullanıyor olacaksınız. Böyle hayat kolaylaştıran teknolojilere ben bayılıyorum. Mutlaka siz de açıklamada bulunan link üzerinden Esim.io'yu telefonunuza indirin ve seyahatlerinizde kullanmaya başlayın. Fiziksel sim kartla uğraşmayın. Faturam yüksek gelir mi derdiyle de hiç uğraşmayın. Esim.io'yu kullanın ve kafanız rahat olsun. Kavala'ya gezmeye devam ediyoruz. Karşıdaki şu bina var ya, direkt denize bakan bir ortaokulmuş arkadaşlar. Tam şu bina, şuradaki. Denize bakıyor. Gel, cadde vardır böyle kaleye çıkan şu ilerlerde mi? Tekrar geldi. Manzara o kadar mı sevdin? O kadar sevdim. Güzelmiş ama. Gel. Yaya geçidindeyiz. Burası Avrupa Duygu. Unuttum. Durmaları lazım. Duracaklar. Burada şöyle çok eski bir kilisemiz var. Bu arada o çok meşhur Tasos Adası. Siz ona Taşos Adası'na buradan feribotlar var, gördük. Hatta Kavala'ya gelirken yol üstünde azıcık aşağı saptığınızda da bir de bir yerden daha vardı. Keramoti limanından eğer bir alırlarsa feribotu bir yarım saat maksimum. Gidebiliyorlar. Evet. Arabalı feribotlar da var. O meşhur Taşos Adası'na gidebiliyorsunuz yani bu bölgelerden. İster arabasız ister arabalı arkadaşlar. Old Town'a doğru, kaleye doğru böyle yürüye yürüyoruz. Bir ada havası var ya Kavala'da, şehirde. Deniz var. Deniz de çok güzel görünmüş. Şehir çok birleşmiş. Bak ara sokakta bile balkonların genişliğine bak. Büyük balkonlar. Böyle kaleye doğru giderken, böyle Old Town'a doğru giderken gerçekten bir ada havası da yaratmışlar. Böyle bileklikler, beyaz duvarların önünde mavi işte sattıkları şeyler. Mavi. Yunan adalarını biliyorsunuz. Beyaz ve mavi genellikle birçoğu. Bileklikler, magnetler. Şöyle kafeler. Bu demin aşağıdan gördüğümüz ortaokul arkadaşlar. Girişi de burada. Rengi çok güzelmiş. Evet. Değil Manzarası da çok güzel. Evet. Kalenin kanıtları bak buraya kadar geliyor. Bir de buradan size karşıyı gösterelim. Bu taraftan. Bak. Vay. Bir de buradan da bir bakın. Adamın kafeye yaptığı yere bakıyor. Şöyle bir de bu taraftan bakın şehre. Karşı taraf dağların eteklerine kurulu bir şehir. Bölge. Etrafı göstereyim size. Kalenin yolları, Old Town tarafları. Arkadaşlar, beyaz binalar, beyaz yapıda. Ne oldu? Geldim. Orada bir yazı gördüm. Ne yazıyor? Yazıyor.
Hiçbir şey kadından daha tehlikeli değildir. Onun fotoğrafını çektim. Katılıyor musun buna? Doğru. Ya Yunanistan'a yazın gelmek lazım. Ben çok iyi anladım bunu ya. Duygu. Kesinlikle. Anladım yani. Bir Haziran ayı, Haziran Evet, Eylül evet. gibi. Arkadaşlar burası da bir Osmanlı camii. Kavala'da yer alan Halil Bey Camii. Eski medrese camii aslında. Ama şu an aktif olup olmadığını bilmiyorum. Emin değilim. Yürüdükçe şimdi bakacağım, keşfedeceğim. Osmanlı döneminde Kavala'da inşa edilen önemli ibadethanelerden birisi. Caminin hemen bir yanında medrese varmış. Yüksek ihtimal şu arka taraflarında. Hem eğitim kurumu hem de cami işte. Tabii bugün cami olarak internette yazan bilgi kullanılmadı. Sessiz ama Kavala'daki tarihe güçlü bir şekilde tanıklık ettiği yazıyor. Bir bakayım mı, kapı açık mı, girebiliyoruz mu ya? Cık. Yok, kapalı. Aa, açık sandım ama kapalı. Açık gibi ama Evet değil. yok. Şu kapı bile ne kadar eski biliyor musun? Tarih kokuyor. Evet, kapı bile ne kadar eski. Şöyle göstereyim size. Bu da denize bakıyor. Yani çok güzel bir manzarası var bu camide. İçini çok görmek istedim. En kötü avlusunu ama kapısı kapalı. Bak şey de yazıyor, Türkçesini de. Parantez içinde mektep, imaret nedir bilmiyorum. Ya hem eğitim İmaretmiş medyası olarak adı hem buna. ibadethane olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde yapılan bir yapı. Sepoliteres Xenologio. Şimdi otel olarak kullanılıyormuş. Şu an. Gerçekten mi? Evet. Resepsiyon yazıyor gerçekten. Medrese tarafını otel olarak kullanıyor olabilirler. Olabilir. Yüksek ihtimal gerçekten otel olarak kullanıyor olabilirler. Kaçamadık kameradan. Kapılar da duruyor arkadaşlar. Ya Osmanlı 500 seneye yakın buralarda yaşamış. Buralarda hüküm sürmüş. Ama cam panel çekmişler önlerine kapıların. Yüksek ihtimal ileriden sadece bir girişi var. Şu kedilere bak ya. Ne kadar çok kedi var ya. Duygu, çok kedi var ya. Evet, çok tatlılar. Gel bir sevelim seni. Kedimi. Tamam kaçma yavrum benim. Tamam. Sevdirmedi, kaçtı. Sakin, çok sakin değil mi? Evet. Çok sessiz. Alacaklarını sanmıyorum yani. Otel müşterileri sadece girebiliyordur. Evet. Bir kısmını Kapıda caminin şifre var. yüksek ihtimal medrese tarafını otel yapmışlar arkadaşlar. Hemen buradan zaten 100 metre ileri gittiğinizde de Mehmet Ali Paşa'nın evi var burada. Manzarası güzel, tarihi güzel. Farklı bir Atmosferi, havası var. var. Kavala'ya gelmemiştik, geldiğimiz iyi oldu. Çok. Değerlendirmemiz güzel oldu. Oldu ki Kavala'ya geldiniz. Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın evini merak ettiniz. Ama burası salı ve çarşamba günleri Google'da kapalı yazıyor ve geri kalan günlerde pazar dahil açık ama saat 10 ila 2.30 arası. İçeri giriş ücretli, 8 lira bir ücreti var. Biz saat şu anda 3. Yani biz kapandıktan sonra gelmişiz. Garibimize gidiyor olabilir. Mesela demin ki o caminin adı da aslında o tabelada yazıyor zaten. Mehmet Ali Paşa'nın camii diye yazıyordu orada yazı olarak briefte. Yunanlıların yani bir Osmanlı padişahını sevmesi garibimize gidiyor olabilir. Neden seviyorlar arkadaşlar? Osmanlı'ya isyan eden paşalardan bir tanesi Mehmet Ali Paşa. Mısır valisi kendisi. O yüzden burada o evi müze olarak kullanılıyor. Çok da hala eski bir şekilde duruyor gerçekten yapılar. Yani çatısı, o odunlar tabii ki restore görmüşler ister istemez ama duruyor burada böyle eski bir şekilde. Gelirseniz bu Old Town tarafında buraya da uğruyorsunuz, görüyorsunuz zaten ama Google'da hep yazıyordu. Sadece 5 dakikalık bir evin içindeki ziyaret için 8 euro pahalı yazıyordu. Biz içine giremiyoruz zaten. Göremiyoruz yani. Onun müzesi kapanmış şansımıza. Girer miydik ama açık olsa bilmiyorum. Google'da o kadar kötü şeyler yazmışlar ki girmeyin diye. 8 euro pahalı diye. Çok ufakmış çünkü. Hemen karşısında da bir kilise var. Evin hemen karşısında arkadaşlar. Şöyle bir kilise var. İnanılmaz sakin ama Duygu. Çok. Acayip sakin ama turistik bir sezonda burası ne olur tahmin edemiyorum şu an. Kavala'ya çok yoğun bir akın oluyormuş. Evet. Karşı tarafa da baksanıza. Yani gene o dağların altında evler var. Yüksek ihtimal şu tepedeki de ya üniversite ya hastane. O yukarıdaki. Gene aynı böyle dağın eteklerine bir şehri kurmuşlar. Aşağı taraf deniz arkadaşlar. Şurada yaşayan, şu beyaz evde yaşayan adamın gördüğü manzara bizim şu karşıda gördüğümüz deniz ve dağ. Yani milletin aracını gelip park edip seyir terası olarak geldiği yerde insanlar yaşıyor. Ona şu an çok normal geliyordur ama çok şanslı olduğunu bilmelisin beyaz evde yaşayan kişiler. Doğru. Şanslı. Yürüye yürüye kaleye doğru gidelim şimdi arkadaşlar. Bir şey de söylemek istiyorum. Tabii şu an yorulacağım ama buradaki halkın hiçbir problemi yok. Burada yaşayan insanlarla hiçbir sıkıntısı, problemi yok.
Hepsi çok dost canlısı, hepsi arkadaş canlısı. Yani günlük gülistanlık bir şekilde, mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar. Tersini düşünen yok mudur? Vardır. Türkiye'de yok mudur tersini düşünen? Vardır. Her yerde çok böyle kafatası milliyetçileri vardır. Dünyanın her yerinde böyle. Ama buradaki insanlar arasında bana olan yaklaşımlarım da dahil hiçbir problem, sıkıntı ben görmedim arkadaşlar. Yaşamadım da. Burada yaşayanlarla konuştuğumda aldığım bilgiler de bu. Ama buradaki insanlar arasında hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten neşe dolu yaşıyorlar. Ben gözlemlerimi aktarıyorum size. Duyduklarımı aktarıyorum arkadaşlar. Sıcakkanlılar. Ya bize bir sınır arayı bağlıyor. Geliyorsun, yemekler aynı. Ya şu sokaklar, mahalleler bile aynı. Türkiye'de ben sana böyle bir sürü mahalle söyleyebilirim, gösterebilirim yani. Bir sürü vardır arkadaşlar. Birçok şey birbirine benziyor. Bunu bilin yani. Bak %100 herkes çok iyidir demiyorum. Bizim ülkemiz için de geçerli bu. Ama genel olarak herkes sıcakkanlı, güler yüzlü, çok eğlenceli, çok neşeli. Bunu söylemek isterim size. Çünkü bazı yorumlar görüyorum. Kimisi çok teşekkür ediyor, buradan izleyenler de. Kimisi farklı yazıyor. Hiç gerek yok. Yani 3 günlük dünya arkadaşlar. Birlikte de hayat güzel yani. Boş verin. Kötüsüne boş verin. Siz iyiye odaklanın arkadaşlar. Güzel. Ben Yunanistan'ı sevdim. Yani tekrar geleceğim ülkelerden birisi burası kesinlikle. Caminin eskiliğine bak. Halil Bey Camii arkadaşlar. Faaliyette değil tabii, aktif değil ama nasıl duruyor burası bakın. Şurası bir kurumdu değil mi? Evet, dernek. Bir dernekmiş Panayya burası da. Derneği. Hemen caminin yanında. Çok güzel görünüyor ama. Evet, renkler çok güzel. Mavi ile kırmızı yan yana. Genel olarak sokaklarda bir renk var burada. Rengarenk. Eski şehir tarafları hep böyle oluyor genelde işte Kavala'da. Yani her yerde. Old Town'larda hep böyle rengarenk oluyor. Yani caminin kapısı ne kadar güzel ya. Kilit vurmuşlar ama kilit var arkadaşlar. Çok güzel ama. Görünüyor mu içerisi? Evet. Kesin bak altta bir yapı var. Camlarla kapatmışlar. Bak camın altında kesin bir tarihi eser var. Kesin yani. İçi de çok güzelmiş caminin ya. Masmavi. Evet, masmavi. Ya şu dışarıdaki renk, caminin içinde onun açık rengi. Görmek iyi lazımdı bunun içini. Göremedik. Göremedik. Kaleye giderken hep böyle bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Renklerin uyumu ama harika şu an. Evet. İnsanları niye Kavala'ya getirdiklerini anladım Duygu. Evet. Gerçekten güzel bir yermiş. Hele ki yazın gelindiğinde bir yerde de oturup bir balık böyle bir şeyler içilip çok daha keyifli hale gelebilir. Deniz ürünlerinin meşhur olduğu bir yerdeyiz. Ülkedeyiz. Böyle ara sokaklarda yürümek falan da çok keyifli oluyor. Biraz yokuş çıkmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Kaleye doğru giderken o kaleden manzarayı mutlaka görün diye iletmişler, yazmışlar herkes. Biz de manzarayı göreceğiz kaleye. Ya o yüzden çıkıyoruz. Hem de bir yandan bu dar sokakları görüyoruz. Şehrin de tepe noktasına ulaşacağız. Hemen aşağıdan gördüğümüz kaleyi göreceğiz. Bacaklara kuvvet diyelim. Of manzaraya bak yukarı doğru çıkarken. Şuraya bak. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Güzel şehir, güzel. Hiç Türkiye'ye gezdin mi Duygu? Türkiye'ye geldin mi hiç? Türkiye evet ama belirli şehirlerine. Hangilerine? İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale. Yani Trakya bölgesini gezdim. Hangi şehri en çok sevdiğin gezdiklerin arasında? Tekirdağ hoşuma gitti, beğendim. Çanakkale. Çanakkale de çok güzel, evet. Onu Ben Çanakkale'de yaşarım biliyor musun? Çanakkale'yi güzel, seviyorum. deniz var. Güzel yer. Yaşanılacak yer. Gel Türkiye'yi de gezelim beraber. Gezelim. Şaka yapmıyorum. Bir ara gel Konya'ya. Hem Duygu'yla da tanışırsın. Olur, neden olmasın? Biraz İyi olur. 3-4 şehir gezeriz beraber. Boş vaktinde ayarlayalım bunu. bir sol. Yokuş çıkıyoruz ya. Ondan biraz sallanıyoruz sağ sol. Ama manzarayı göreceğiz. Bence bu da kapalı. Bu da kesinlikle 3'te kapanıyor. Birçok şeyin aynı olduğunu düşünüyorum. Bakalım biz bu. 15. yüzyıl konuşamadım. 15. yüzyıldan günümüze kadar kalan bir kale. Şimdi Kavala'ya bir anda geldiğimiz için şehri çok araştıramadım arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Ama aşağıda kalenin hemen girişinde bir info var, bilgilendirme var. Ben onu Türkçe'ye çevirdim. Duvarlar için diyor ki, şehrin tarihinin gerçek bir kitabı olan surlar inşaatlarının 7. yüzyıldaki ilk aşamasından itibaren aynı taslağı koruyormuş. Milattan önce Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde müdahaleler tespit edilmektedir. 1530'larda liman mahallesini kapsayacak şekilde uzantıları inşa edilmiş. Ta aşağıya kadar surları, duvarları görmüştük, gördünüz zaten.
Surların uzunluğu 1338 metreye kadar ulaşıyormuş. Şöyle de bir manzarası var. Şu taraftan şöyle görünüyor. Şehir bayağı her noktaya dağılmış. Çok büyük değil. Zaten Yunanistan nüfusu çok fazla değil. 70 bine yakın bir nüfus var Kavala'da. Şöyle. Tassos da kesin görünüyordur buradan bir yerden. Karşısı. Değil mi şurası? Evet, hemen karşısı. Tassos Adası. Evet, aynen. Yakın çok Çok değil yakın. yani. 45 dakikaya falan yüksek ihtimal feribotla buradan da geçiyordur Tassos Adası'na arkadaşlar. Şehir böyle, Kavala şehri. Kaçta? Ha bak bu açık sanırım. Açık ücretli giriş. 5 euro, 4 euro. Nisan'la Eylül arası 5 euro. Oktober-Mart arası, Ekim'le Mart arası 4 euro. 4. Bu öğrenci herhalde. 6 ile 18 yaş arası çocuklar için de 3'e 2 euro. 10 kişilik ve üzeri gruplar için de 3 euro. Kalenin içine kişi başı 5'er euro ödeyerek girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir fiş veriyor size. Burada bir ara etkinlikler olduğu da yazıyordu. Bak şehrin bu yakasını da gördük buradan. Diğer tarafını, şu burçlar üstünde yürürüz şimdi. Burada işte konserler, belirli etkinlikler bu kalenin içinde de yapılıyormuş. Bunu da buradan anlamış oluyoruz. Sahne var karşıda. Şehrin de diğer tarafı, kalenin arka tarafları. Asıl yaşam bu tarafta, baksana buralar çok kalabalık. Evet, bayağı. Burası gezdiğimiz yer Old Town. Diğeri yeni Şehrin, yapılar. evet, insanların yaşadıkları Ve yerler, hemen bölgeler. arkası da kafe. Evet, hemen kalenin içinde de şurada bir kafe var arkadaşlar. Şu kısımda. Çay, kahve, soğuk bir şey içmek isterseniz nefes almak için, soluklanmak için kalenin içinde girebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Girelim şöyle. Burçlara da doğru bakalım. Bak gitgide yükseğe çıktıkça manzara daha da güzelleşiyor. Yükseğe çıktıkça rüzgar da çoğalıyor. O döneme gittik geldik. Evet. Şuradan daha fazla geçiş yok. Zaten bu yukarıya çıkış var ama çok tehlikeli. Siz böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Şuradan merdivenlerle çıkıp buradan karşı manzarayı izleyebilirsiniz. Şöyle yürüyelim mi? Korkun var mı yüksekten? Hayır. Varsa inelim aşağıdan yürüyelim. Hayır, iyiyim ben. Gidebiliriz. Biz ayakkabıyla korkuyoruz. Çocuk terlikle çıkmış Duygu. Gördün mü? Terlik vardı ayağında. Evet, gördüm, dikkat ettim ona. Ayağında terlikle çıkmış. Çok yüksek değil yani sağ tarafımız da. Bende bir yükseklik korkusu var ne yazık ki. Ama aşıyoruz böyle yavaş yavaş. Aşağı bakmadığım sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Çatılara bak, çatılara kiremit. Hepsi çatıların. Kavala böyle bak, diyorsun ki kırmızı cami. Şurada. Uçsuz bucaksız deniz ya, uçsuz bucaksız. İyi ki gelmişiz Kavala'ya Duygu. İyi ki. İyi ki gelmişiz. Ben de mutlu oldum yani. Evet. Surun üstünde yürüyorsunuz. Hemen aşağı iniyorsunuz gene. Kilit var mesela, şu içeriye giriş yapmak istek yapamıyoruz. Kilit vurmuşlar kapıya. Yani çok böyle şeyleri söyleyen biri değilim ama yazmış birisi Google yorumlarda. Haklıymış kimse o. 5 euro yani bu manzaranın aynısını kapının girişinden de görebiliyorsunuz. Sadece 1,5 metre daha yukarı çıkmak için 5'er euro verdik arkadaşlar. 10 euro para verdik yani. Bence gerek yok. Şahsi fikrimi söylememi istiyorsanız eğer. Sen ne anlarsın tarihten diyorsanız da bence demeyin öyle bir şey. Çünkü yani bu manzarayı orada da görüyorsun. Kalenin yapısına gene de orada da dokunabiliyorsun. Çıkarken değebiliyorsun, edebiliyorsun. Kapalı çünkü, anladın mı? Kapılarda kilit var. Öyle bir şey var. Onun üstüne çıkmayalım. O da çok yüksek. Sadece şunun üstüne çıkış var. Bunun kapısı açık. Biz de demiş şuradaydık zaten. Şurada yürüdük. Bunun üstüne çıkmak için 5 euro vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Ama geldiniz soluklanacağım diyorsunuz. Yani 5 euro şimdi şey olabilir. Avrupa'da yaşayan birine ama bir kahve parası da Türkiye'de 250 lira para yapıyor yani. Düşüneceksin abi. Ekonomiyi düşüneceksin. Merak ettim. Üste çıkıyor işte. Şimdi Avrupa'da her yer yukarı çıkıyor orası. Avrupa'da her yer kilise mesela. Her kiliseye girersek olmaz. Bütçe olarak da kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Her tarihi noktaya girersek de para dayanmaz. Kısıtlı yerlere gezeceğiz böyle yerlerde. Tarihi yerlerde. Müze olan yerlerde. Para olan yerlerde. Ha bir de şu manzara. Bu manzarayı göreceksiniz. Öyle Duygu. Aşağı doğru inelim. İnerim. Aşağı doğru inelim. Soluklanalım. Ya da yukarıda bir soluklanalım. 5 euro. Gel yürüyelim yavaş. Katılıyor musun bana bu konuda? Evet. Hem senin de fikrim. fikrini duymak isterim. Hayır, hem fikrim. Öyle. Bu kadar. Başka düşünmek istemiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak aklıma geldi. Bizim Duygu ile bir videomuz var. Köylere gidiyoruz. Biz orada bir tatlı aldık, tamam mı? Bir tane tatlı aldık ama ikinciyi almadık. Niye almadığımızı, o aldığımızı da bitiremedik bu arada. Çünkü ondan önce de bir şeyler yemiştik. Millet yazmış, la Uğur seni çok seviyoruz da niye böyle cimrisin?
Niye ikinci tatlıyı alamadın, 1,5 euro veremedim mi? Ya niye 1,5 euro veremeyelim? Arkadaşlar Duygu zaten yüzü burada yemiyor. Yani. Yemiyorum ve onun öncesinde biz o kadar çok yemek yedik ki tatlıyı bile bitiremedik yani. Kaldı o tatlı. Duygu bir kaşık alıyor bırakıyor, tamam. Yoksa ben istediğini 20 tane alalım tatlı Tabii ki yani. de, Hiç dert ziyan değil. olacağına bir tane alıp denemek daha mantıklı. Bir de cimri dediğiniz adam benim. Yani beni ya o videoyla tanıdınız ya da hiç tanımıyorsunuz yani. Ve cimri adam Avrupa'yı mı gezer ya? Gider İran'ı gezer, Irak'ı gezer, Özbekistan'ı gezer, orayı gezer. Avrupa'da bir kahve içiyorum 250 lira 300 lira para bayılıyorum. Ha, Türkiye'den daha mı pahalı? Bence değil. Türkiye ile fiyatlar hemen hemen aynı. Yani onu da söylemem gerekiyor. Hatta burada verdiğim paranın Avrupa'da, Çekya'da da öyle. Karşılığını veriyorlar çünkü porsiyonlar dolu dolu. İnanılmaz büyük geliyor porsiyonlar yani. Ama yani o yorum daha önce, şimdi ben o sahneyi kestim. Kesmesem aslında öyle demeyecekler. Evet. Kesilmiş sahneler var öyle kısımlarda. Kestiğim için Allah neler yazdınız. Kurban olayım ya. Olur mu öyle bir şey ya? Allah aşkına ya. Ne yani ben her şeyden kısarım da boğazımdan ve hayatta boğazımızdan kısmam yani. Beraber gezdiğimiz kişiyle kendimden de yani. Her şeyden kısarım. Şunu almam ama boğazıma veririm. Yatacağım yerin rahat olmasını isterim. Ben de böyle bir adamım. Şurası kiralıkmış. Yani isteyen varsa şu numarayı arasın arkadaşlar. Satılık. Satılık mıymış? Satılık burası. Ha, anlamıyor ki, hiç anlaşılmıyor ya yazı. Şimdi biz dümdüz aşağı inip Kavala'nın şehrine doğru gideceğiz. İnsanların yaşadığı evler arkadaşlar. Şu yoldan evlerine giriyorlar. Evlere girişler şuralara. Kavala'ya gelin, yani Yunanistan'a gelirseniz mutlaka Kavala'yı ziyaret edin. Gerçekten çok güzel görünüyor. Eğer benden bir tavsiye isterseniz Kavala ile alakalı mutlaka spor ayakkabıyla gelin, yürüyün. Çünkü kaldırımlar ve yollar onun için müsait. Bebek arabasıyla da bu kaldırımlarda yürümeniz zor olabilir, bebek arabasını sürmeniz çocuk açısından. Çocuğu bolca sallarsınız arkadaşlar. Bu bir tavsiye size. Bu Old Town taraflarında kaleye çıkarken vesaire. Şöyle olacak genelde yollar. Bu yolun sonunda gördüğünüz o ilk videonun başında görmüştük. Kavala su kemeri arkadaşlar. Halk arasında Kamares olarak biliniyor. Birçok düğün fotoğrafında arka fonda bu oluyormuş burada. Kavala şehrinde tam merkezde her yerden görebiliyorsunuz zaten. Günümüze kadar çok iyi korunmuş bir şekilde ulaşmış. Şehrin simge yapılarından birisi, hatta 1998 yılında da bir kültür anıtı ilan edilmiş kendisi. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biz hemen bu Castle'dan, kaleden aşağı doğru indik arkadaşlar. Yine kilisenin o merkeze doğru indik. Şehre, limana doğru geldik gene. Bu arada burada Kavala kurabiyesi inanılmaz meşhur. Bademli bir kurabiye. Geldiğinizde mutlaka siz alın, deneyin yani. Bademli bir kurabiye dediğim gibi. Tüketirsiniz siz. Ben kurabiye çok seven bir insan değilim. Zaten birçok noktada her yerde satıldığını göreceksiniz. Türkçe yazılar bile var. Yazıyor yani. Kavala kurabiyesi diye. Tabi bunun çeşitleri de var. Bademli değil, fındıklı yapanlar da var. Selanik'te Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün evinde, bir evinin orada bile, yaşadığı evin o hemen karşısında bile Türkçe yazıyor. Kavala kurabiyesi satılır, yapılır vesaire diye yorumlarda var. Ya biz acıkmadık ya. Bir şeyler yiyelim burada diyorduk ama bize bir açlık gelmedi değil mi Duygu? Hiç gelmedi. Gerçekten bir açlık hissetmiyoruz. yani. Genelde Kavala'ya turlar geldiğinde de benim bildiğim kadarıyla böyle ara ara tur paketlerine bakıyordum arkadaşlar. Kavala'ya gelip böyle bırakıp otobüs sizi günübirlik, işte 3 saatiniz 4 saatiniz var, hadi buradan Selanik'e geçeceğiz deyip gezdiriyorlarmış sizi. Kavala böyle bir yer, kısa bir yer, küçük bir yer. Tabii ki birkaç noktası daha vardır ama biz günübirlik böyle çok kısa süreyle geldik. Ama Kavala'yı da gördük, çok sevindik. Ben çok beğendim. Yani en azından kesinlikle bir günün yarısı Kavala'ya ayrılabilir. Sırf bu manzaralar için, bu deniz havası için, kale için, kale manzarası için bu bir yarım gün ayrılmasında fayda var. Zaten birçok turla geliyorsanız buraya geleceksiniz, göreceksiniz siz de. Sizden ricam şu: Yunanistan serisini lütfen ana sayfama girip Yunanistan oynatma listesinden 1. videodan itibaren başlayarak izlemeyin. O zaman Yunanistan'ı tam anlarsınız. Şimdi bu video de sadece girip beni bu videoya tanıdığınız zaman diğer videolardan, burada anlattıklarımızdan, fiyatlardan vesaire haberiniz olmuyor. Ben bir ülkeye gidip bir tane video çekmiyorum. Bir ülkeden 7 tane, 8 tane, bazen 10 tane video çekiyorum. Bazen 5 tane, 6 tane çekiyorum. Hepsini oynatma listemden fazla izleyerek bir ülkeye dair tam fikirler elde edinirsiniz. Bunun bilgisini size vermek istedim arkadaşlar. Biz yemek yiyeceğiz ama sanırım burada değil, Gümrücü'ye de yiyeceğiz. Onları da kayıt altına alırım zaten, göstereceğim size. Umarım acıkırız. Ve
Duygu'nun mekanına dönüş arkadaşlar. Duygu'nun memleketi. Türkçü Gümülcine'ye dükkanına döndük. döndük. Kısa süremiz vardı. Kavala'yı gördük, geldik. Şimdi burada bir tatlı yemek yapacağız. Ya Duygu hala soruyorlar. Duygu izlememişler ilk videoyu belli. Duygu kim diye soruyorlar ya. Ha. Sen ne yapıyorsun? Yani Ben ne yapıyorum? ufak bir yine bahset kendinden. Bir bahsedeyim kendimden. Ben şu an boşum. Boşum derken ekonomi mezunuyum. Yüksek lisansımı yapıyorum Kıbrıs'ta. O da Haziran'da bitiyor herhalde. O da Haziran'da bitiyor, evet. Veri analizi ve finansal teknoloji üzerine öyle. Sonra Kendimden iş hayatı. İş hayatı. Sonra güzel uygun bir iş bulursam kendime. Burada mı çalışmayı düşünüyorsun? Ya yurt dışını tercih ederdim. İmkan olsa gideceksin İmkan yani. olsa giderdim oraya, evet. Ya belki izleyen biri çıkar Almanya'da, orada, burada. Avrupa'da çalışacaksın yani, Evet, değil mi? Avrupa, evet. Belki izleyen biri çıkarsa ulaşır sana. Senin bölümünle alakalı. Yani sen hangi işlerde çalışabiliyorsun? Bölümünün Muhasebe, veri analisti. yapabiliyorsun. Evet. Ha belki izleyenler çıkar, birileri çıkar. Duygu'nun Instagram'ı burada. Yazarlar. Belki bir şey olur ya, öyle değil. Vallahi arkadaşlar bu videolar nereden nerelere ulaşıyor? Kimden kimlere ulaşıyor? Nelere vesile olduk? Yani kimisini biliyorsunuz, kimisini bilmiyorsunuz. Ama çok güzel insanların hayatına dokunduk yani. Kız çocuklarından yaşlı amcalarımıza kadar. Belki her videoyu izleyen kimisine şahit olmuştur ama sadece ara ara beni izleyenler birçok şeye şahit olmamıştır. O yüzden buranın bu gücünü seviyorum yani. Yani belki olur ya Duygu, çünkü burada biraz daha benim anladığım kadar gençlerin birçoğu farklı Avrupa ülkesine gidiyor ki daha iyi imkanlarda çalışmak için. Çünkü küçük şehir, normal olarak her şey kısıtlı burada. Doğal olarak. Doğal evet. olarak, evet. O yüzden herkes yurt dışını Yani tercih ediyor. ben de yorumlardan hatırlıyorum. Almanya'da yaşayan bir sürü Gümülceneli var. Bir sürü yani. Almanya'dan izliyoruz, memleketimize gitmişsiniz tarzı şeyler yazıyor. Varsa öyle Almanya'da Duygu'nun işiyle alakalı bir şey, Duygu'ya en azından Duygu bir CV gönderebilir. Bu konuda çevresi olan birileri varsa Duygu'nun Instagram'ı burada. Ulaşırsanız seviniriz yani. Neredeyiz şimdi? Sabah gezdiğimiz yollardan birindeyiz. Evet, doğru. Bomboş sokak. Kimse yok. Kimse yok. Hiç kimse yok. Gerçekten kimse yok. Bomboş ya. Hayat bitmiş. Saat şu an 5 arkadaşlar. Bir 5 saate 6:30 gibi gelirler. gelirler. Siesta saatleri. İnsanların öğlenleri dinlendiği saatler bu saatler. Ezan sesini duyuyor musunuz Gümülcine'de? Hemen şurada cami var. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Gel. Duygu'ya da teşekkür ediyoruz. Birlikte daha video gelir mi bilmiyorum ama gelmeye de bilir. Ben çok ani bir şekilde Bulgaristan'dan Gümülcine'ye uğramıştım. Ama gelmişken de size video çekmek istedim. 3 tane de olsa bir video çektik. Gümülcine'de ilk günümüzü çektik, esnafları. Kavala'ya gittik. Bir de buradaki romanları çektik. Roman mahallesini çektik. Tüm Gümülcine halkına teşekkür ediyorum. Tüm herkesin de videoyu izlemesi beni çok mutlu etti. Gerçekten herkes videoyu izlemiş. Kamerada gördükleriniz var, görmedikleriniz var. Herkese denk geldik, selamlaşmaya çalıştık. Instagram'dan yazanlar da olmuş ama denk gelemediğimiz arkadaşlar için de özür diliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Umarım yine görüşeceğiz. Yunanistan'a tekrar geleceğim. Kırcaali'deyken buraya görmek istedim, Bulgaristan'dayken. Bulgaristan gezimin de yarım kaldığını farkındayım. Köylerini mutlaka ziyaret edeceğim. Çok eksik kaldı Bulgaristan gezisi. Yazında buraya belki hasat dönemi gelebilirim. Düğün dönemi, hasat dönemi gelirim, ziyaret ederim. Tekrar videolar çekerim zaten ama şimdi artık başka ülkelere gitme vakti. Başka ülkelerden video üretelim biraz da. Gene belki bir iki ülke Avrupa'dan oluruz. Sonra başka yere gideriz. Duygu'ya teşekkür ediyoruz. Senin söylemek istediklerin bir şey Ben varsa. de çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alacaksın gene, eminim yani. Ya herkese çok teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın. Çok mutlu oldum. İlk önce seni tanıdığıma, Ben de. sonra onları tanıdığıma gerçekten tüm kalbimle söylüyorum bunu. Çok mutlu oldum. Onu hissediyoruz. Çok sevindim. Tekrar bekleriz. Herkesi İnşallah. bekleriz Gümülcine'ye. Küçük yer ama tatlı bir yer. Evet. Ya bir de şunu da söyleyeceğim. Duygu rehberlik hizmeti vermiyor arkadaşlar. İşte öyle mesajlar geleceğini tahmin ediyorum. Duygu bir rehber değil. Duygu ile biz videolarım sayesinde tanıştık. Eskiden bu yana izliyorlarmış. Öyle denk geldik. Bana eşlik etti ve inanılmaz. Tüm Yunanistan seyahatinde bana inanılmaz yardımcı oldu. Yani o yüzden o tarz şeylerde destek istemeyin. Çünkü o bir rehberlik hizmeti vermiyor. Kendi farklı hayatı, farklı işleri var. Ama denk gelirseniz tabii ki merhabalaşırsınız. Bunu söyleyeyim ben de. Ben yani bunu yazacaklar olacaktır biliyordum. Evet, yazan da oldu zaten. Tahmin ediyorum. Evet, cevap verebildiğim kadar hani söyledim rehberlik yapmıyorum diye. Evet. Biz de buradan söylemiş olalım. İş için de söyledik gerekeni. Instagram'lar var aşağıda, her yerde.
Duygu'nun her videoda Duygu'nun Instagram'ı var. Biz şimdi kamerayı bırakıp kahve içip tatlımızı yiyip bir şeyler atıştırıp sohbet edeceğiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu da at gibi bir şey çıktı şurada. Şurada bir yerde. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.